Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Evrim. Bugün çok güzel bir proje hazırladım. Aslında birkaç zamandır evimde bazı yenilikler yapmak istiyordum işte dekorasyonla ilgili. Bu bohem tarzı tam bana hitap eden bir tarz olduğu için biraz dedim kırlentler, işte hasırlar, değişik şeyler yapıp ya da satın almayı düşünmüştüm aslında başta. Fakat fiyatlar oldukça uçuk. Dedim ki Evrimsin sen, kendine gel, yaparsın en güzelini. Oturdum tabii ki yaptım. Ve bunu size hem yapıp hem videosunu çektim. Çok güzel bir kırlent yapıyoruz burada. Kullandığım kumaş keten. Etamin gibi ama delikleri çok ince. Punch işine uygun bir keten kumaşı bu. Tam olarak adını bilmiyorum ama punch işi için almıştım zamanında. Şimdi etrafını yani 35'e 50 şekilde bir çerçeve çizdim kumaşa. Ve içine 10'ar santim aralıklarla işaretleyerek yukarıdan aşağı tekrar çizgiler çekeceğim. Evet, maalesef bir cetvelim yok. Olan cetvelim kırıldığı için böyle bir kartondan yardım alıp çizgileri onunla çekiyorum. Bu elimdeki görmüş olduğunuz da boya kalemi, kuru kalem. Yani yıkanınca çıkacağını düşündüğüm bir kalem. Evet, içindeki çizgileri çektik. Şimdi benim elimde kağıt bant olmadığı için bu koli bandını kullanıyorum. Ama mutlaka yapmak isteyenler varsa kağıt bant kullanın. Çünkü yaptığım işlemden sonra yani kağıt bandı ayırmak daha kolay olacak. Şimdi göreceksiniz neden olduğunu. İşte bu elimde görmüş olduğunuz ip de benim elimde fazladan arta kalan bir ipti. Çift taraflı püskül bulamadığım için ben de dedim ki, hem de para da vermek istemedim açıkçası. Ben dedim bunu yaparım. Çift taraflı püskül yapıyorum şu anda. Taranabilir makrome ipi vardı elimde. Parçalar var, görüyorsunuz. Bunları hiç kesmeye bile gerek yok. Benim gibi böyle döndüre döndüre kağıt bandınızın üstüne güzelce yapıştırın. Eğer ulaşamıyorsanız, çift taraflı bir işte metre işi püskül alabiliyorsanız onu da kullanabilirsiniz. 35 santim olacak şekilde ayarladım. Ve koli bandımın üzerine bunları güzelce yapıştırdım. Böyle biraz sık sık yapıştırdım. Şimdi koli bandının eni benim için uygundu. O yüzden de o ende kullandım. Siz kağıt band kullanacaksanız ne kadar büyüklükte püskül istiyorsanız isterseniz ona göre alırsınız ya da ona göre kesersiniz. Kenarlardan kesip gördüğünüz gibi hazırladım. Şimdi tam orta yerinden dikiş dikeceğim. Çok en ince ayarda dikiyorum. Yani en sık ayarda ve 3 kere dikiyorum. 3 kere üst üste aynı yerden geçeceğiz ki çok sağlam olsun. Evet, dikişi de diktik. Şimdi banttan ayıracağız. Bu kısım işte beni çok zorladı. Yani koli bandı biraz fazla yapışkanlı. Kağıt bant gibi olmadığı için ayırması biraz zor oldu. Bir de dikişimi yani aralıklarını açtı. Yani daha doğrusu dikiş kısmı biraz mesafe uzattı. Ben 35 santim yapmıştım. Nereden baksanız böyle elim kapalıyken bir karış fazla arttı. O yüzden biraz sık ittire ittire dikmek zorunda kaldım kumaşın üzerine. Bakın nasıl açıldı. Bu açılma tamamen çekiştirmekten, üzerindeki bantı çıkarmaya çalışmaktan. O yüzden kağıt bant kullanmak önemli. Şimdi bu çizdiğim 10 santimde bir çizdiğim çizgilerin üzerinin her birine bunu uyguluyoruz.
Şimdi ise 5'er santimde bir işaret koyacağım. Yani bu 10 santimde bir çizgi çektim ya. Bu 10 santimlik dilimlerin arasının tam ortasına işaret koyup tekrar birer çizgi çekeceğim ve oralarda başka bir işlem uygulayacağız. Şimdi çizgiyi çektim yukarıdan aşağı. İki yanına birer santim olacak şekilde böyle işaret koyuyorum. Ve o birer santimlerden aşağıya 2'şer santim aralıklarla noktalar koydum. Yani aşağı doğru 2 santim mesafe, çizginin iki yanına doğru 1 santim mesafe bırakarak noktaları koydum. Burada bize istediğimiz herhangi bir renkte, marka hiç fark etmiyor, örgü ipi gerekiyor. Ben böyle sütlü kahve kullandım. O çizginin tam üstünden aşağısına doğru upuzun bir ipi geçiriyorum gördüğünüz gibi. Ve iğnemi hiç ipi kesmeden yukarı doğru o noktalardan şeklimi vererek ilerliyorum. Bir kılçık gibi yukarı doğru gidecek ve her 10'ar santimlik dilimin arasına bunu koyacağız. Ve kırlentimiz çok güzel olacak. Tadam! Yastığımızın ön yüzü bitti. Zaten asıl işçilik de bu ön yüzünde. Şimdi arka tarafını da yapacağız. Bu arada koyduğum kahverengi iple yaptığım deseni internetten araştırıp buldum. Siz isterseniz başka türlü desen yapabilirsiniz. Araya punch koyabilirsiniz. Hiç yapmayabilirsiniz. Ben sadece püskülü diktikten sonra böyle biraz hani boş mu kaldı diye düşündüm. Biraz da hoşuma gidiyor böyle kahverengi tonları. O yüzden de böyle bir desen koydum. Çok da yakıştığını düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Arka tarafına ortadan ikiye kestim ve araya tam ortadan olsun istediğim için fermuar dikeceğim. Arkası için kullandığım kumaş Amerikan bezi. Bunun bir natürel rengi varmış benim kullandığım. Bir de beyazı varmış. Ben çok beyaz sevmediğim için böyle natürel renkleri daha çok seviyorum. Çok hoşuma gitti. Bundan ayrıca aynı yastığı bir de bu kumaştan yapacağım tamamını ön yüzüyle birlikte. Öyle de güzel olacağını düşünüyorum. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin.
Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abone olduktan sonra küçük zil işaretini açarsanız yükleyeceğim her videodan anında haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla, sevgiyle, hoşça kalın.